Merhaba arkadaşlar. Serdar Kıcıklar Karikatür Mizah kanalıma hoş geldiniz. Karikatür sanatının temel eğitim kapsamındaki karikatüre başlangıç serisi derslerimizin dördüncüsü olan çinileme konusunu ele alacağız. Karikatürde çinileme aşamasına geçecek olan dostlarımızın bir önceki dersi izlemiş olması, anlatılan uygulamaları tekrar etmiş, çalışmış olması önem arz etmektedir. Dolayısıyla karikatür dersleri 3 kurşun kalem videosuna göz atmalarında fayda vardır. Karikatür sanatında eskiz çalışmaları için yapılan tekrarlar çizgimizin gelişmesi için önemlidir. Bir önceki dersimizde kurşun kalem ile kardan adam figürü çizerken doğru deseni bulmak için çıktığımız yolda yanlış çizmekten, hata yapmaktan korkmadan bolca kullandığımız araştırma çizgilerinden bir tanesini seçerek ve üzerinden geçerek tek çizgiye indirmiş ve desenimizi netleştirmiştik. Şimdi gelin bir önceki dersimizde kurşun kalemle oluşturduğumuz kardan adam desenimizi birlikte çinileyelim. Yalnız ilk derste anlattığım, tanıttığım tarama uçlarını da unutmayalım. Karikatürü öğrenme sürecinde çizgilerimiz ustalaştıkça ilerleyen süreçlerde tarama ucunu birlikte deneyeceğiz. Ama önce keçeli kalemlerle çinileme yapmasını öğrenelim. Çinileme malzemesi olarak birçok keçeli kalem seçeneği bulunmaktadır. Benim sıklıkla kullandığım Artline'ın 03, 06, 08 gibi uç kalınlıklarındaki kalemlere ihtiyaç duyacağız. Şimdi çinleme aşamasına birlikte geçelim. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Kurşun kalemle çizmediğimiz için, çinleme yaptığımız için hata yapmamaya gayret ederken strese de girmemeye çalışmak olacaktır. Dileyen dostlarımız çinlemeye geçmeden önce geometrik ve oval formlarla çalışmak suretiyle elini, bileğini ısıtabilir, çinileme aşamasına hazır hale gelebilirler. Artline'ın 08 kalemini kullanıyoruz. Daha önce desenini oluşturduğumuz kardan adam figürünü çiniliyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken konu özellikle dış kontürlerin kalın olması önemli. Dış kontürleri daha kalın bir kalemle yapıyorum. İç kontürleri daha ince bir keçeli kalemle çizeceğiz arkadaşlar. Evet, dış kontürleri 08 ile çiziyoruz. Burada karikatürü görsel hale getirmek için
Çizgi kalınlığı çok önemlidir arkadaşlar. Dış kontürlerin kalın olması karikatürümüzü daha görsel hale getirecektir. Şimdi içteki kontürleri 0,3 ile çiziyorum. Evet, çizgimizi zenginleştirmek için ufak gölgeler, taramalar kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi 0,8 ile karlarımızı yapalım. Geçen hafta çizdiğimiz kurşun kalem desenimizin çinilemesini birlikte yapıyoruz. Şimdi yazısını yazalım. Geçen haftaki dersimizin konusuydu. Şimdi buraya bir de ilave yapalım. Bir tabela daha yapalım. Buraya da desen çinilemesi diyelim. Evet arkadaşlar, çinilememiz bittiğine göre alttaki kurşun kalem deseni silebiliriz. Dikkatlice desenimizi siliyoruz. Bugünkü dersimiz çinilemeydi. Geçen hafta çizdiğimiz kurşun kalem desen çalışmasının çinilemesini tamamladık. Bugünkü dersimiz bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.